Sen çok aslanlardan kaçtığın için Galatasaraylısın değil mi abi? Burada tuttuğun takım o yüzden Galatasaray değil mi? He? Mızrak yapıyor muydun böyle o tarz? 50 derece havada böyle neler yapıyorsunuz ya? Ben şu an üşüyorum mesela. 50-60 derece abi. Rüzgar yok, bir şey yok. Gerçi düz değil mi oralar? Afrika ülkesi düz bir yer, düz bir ülke. Abi sizin orada böyle şey oluyor mu? Ev partileri oluyor mu gerçekten filmlerdeki gibi? Arabayla havuza falan uçuyorlar böyle bir şeyler, saçma sapan hareketler, ergenler. Siz ya yaptınız mı bunları merak ediyorum. Abi her gün hamburger yiyorsunuz da sen fit bir olana benziyorsun ya. Her gün hamburger yenir mi abi? Menüye de mi bakmıyorsunuz yani? Abi bir sorabilir miyim ya yüksek müsaadenle? Senin için köken Japonlardan mı geliyor yani? Nasıl oluyor? Koreliyim ben. Japon mu Çinli mi yani? Kore. Direkt Kore mi? Bir de bir şey soracağım abi, şu hareki denedin mi hiç? Nasıl bir şey? Bir Yakuza muhabbeti vardı ya. Ailenden birileri var mı? Mafya mıydı o? Bir de ninja, senin aile dededen falan bir ninjalık var mı? Böyle şey atma falan, bir şey atma falan. Hep sushi mi yiyorsunuz peki? Merhaba arkadaşlar, bugün 3 yabancı bir Türk'e hoş geldiniz. Ben Bucalı Louis. Ben Zeytinburnu Çabi. Ben Konyalı JJ. Ben de Madagaskarlı Ekin. Ve bugünkü programımızda stereotipleri konuşacağız. Ön yargı. Ön yargılar. Buca. Sen o yüzden mi Bucalı oturuş yaptın? Yanlış yaptığının farkına varıyorsundur umarım. Yanlış yapıyorsun çünkü. Ne? Hangi Oturuşu. Sen yap bakayım İzmirli. Direkt şudur. Ekin harbi Alaturka tuvaleti sıçma pozisyonu. Şudur abi. Alaturka. Şudur abi. Ha, tek tarafı yüklü. Tek taraf aynen. Buca'da sandalye yok mu? Otobüs durağının sağ tarafındaysan bu, soldaysan şu. Ortadaysan da şu, evet abi. Bugün dördümüzde, Gülce sağ olsun bu arada, dördümüzde kendimize, kendi aralarımızdaki ön yargı. Yani ben Kenya hakkında ne düşünüyorum, bu doğru mu? İşte sen Kore hakkında ne düşünüyorsun, bu doğru mu? Ekin işte Kenya hakkında ne düşünüyor, bu doğru mu? Bunları konuşacağız. Hazır mıyız? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Bana bir 3 saniye verin. Hayır, tuvalete gitmeyeyim. Abi ya. Ne oluyor ya? Sürekli sıçıyorsun, yalan söylüyorsun, tuvalete gidiyorsun şu anda. Evet, Ekin. Abi Texas denilen bir yer var ya, hatta burada da Texas'a da döndüğü gibi bir şey vardı. Kullanım vardı. Evet. Pardon. Texas böyle şey bir yer mi? Tehlikeli, herkesin birbirini vurduğu falan, böyle canı sıkılan. Ne bileyim, arabayı buraya park etme, sana ne lan, ne diyorsun lan falan deyip böyle vuran tipler mi Texas? Çünkü Tabii. lan Texas bizde şeydir yani, böyle Texas Kaos. kaos böyle, Evet. herkes birbirini dövüyor falan böyle, o tarz mı? Yanlış. Eyvallah. Neden yanlış? Bizim Türkiye'de ya abi burası da Texas oldu kafasında bir tehlike yok. Ama mesela silah yasaları olarak evet doğru olabilir belki. Türkiye'de gördüğümüz Texas kafasıyla öyle bir vahşi batı dönmüyor tabii. Eyvallah. Ben CC'ye sorayım bir tane. Kenya'da full takım safari kıyafeti giydiğin zaman çok kötü ve yanlış bir şeymiş. Nasıl? Hani full böyle safari kıyafeti vardır ya. Safari kıyafeti ne o? Indiana Jones'ta böyle bir Ha, şapkan olur, askeri gibi. tulumun olur falan. Doğru mu? Yarım. Allah Allah. Neden? Doğru değil. Yani kötü bir şey değil ama böyle giyenler ya bak gelmiş kendini çok turist zannediyor. Düşünce oluşabiliyor. Allah Allah, Yani- çok enteresan Evet lan bu. şöyle Türk kafası bu. Ha. Ya aşağı bak falan. ama işte belli bir short var. Aynen. Sonra çok yöresel bir gömlek giyer. Üstünde şapka. Gördüğünde zaten Gözlük. Gözlük aynen abi. aynen işte turist diyorsun. Buna dikkat edin. Kenya'ya sakın safari kıyafetiyle gitmeyin. Yani normal giydiğin gibi git yani. Safari kıyafette bir şey yok. Kenya'ya gideceğim diye o kıyafeti böyle hazırlayan tip de bir Evet, garip çok. ama ya. Ben yaparım öyle bir şey, biliyor musunuz? Sen yaparsan. Ben kesinlikle yap. yaparım. Kombinasyon falan sar. Kesin hazırlarım yani. Çok iyi buldun ya. Var ya. Evet, çok abi. Güzel güzel soru bence, böyle bir bayağı şey. iyi Wow, soru. çok Bravo. iyiydi ya. Evet, Bravo. JJ. Haydi bakalım. Çabi. Evet. Güney Göre'de Güney göre. canlı ahtapot yemek popüler mi? Doğru. Abi, Canlı mı? evet. Şöyle popüler demeyelim ama canlı ahtapot yemeğimiz var. Canlı ahtapotu kesiyorsun abi. Canlı canlı. Ama ölmüyor o. Kesince de ölmüyor değil mi? Tabii sinir hala hareketli. Kesiyorsun abi canlı canlı. Ondan sonra ya soya sosu ya da özel soslar var. Ona bandırıp yiyorsun. Ağzında hareket ediyor. Çiğniyorsun, yutuyorsun. Midede hareket ediyor mu peki? Yok. Çiğnemişsin abi. Bu arada hayatımda yemedim. Bu arada Hiç yemedim. Yiyeceğim ama aklımda. bunu yerken 3 tane insan ölmüş. Şey mi? Boğularak. Kore boğularak. Emniyet Müdürlüğü'nden mi gelen biri? Ben tamam evet söyle. Seul Emniyet Müdürü Başkanı Kim Abi böyle bir şey olmuş Song-woo. falan filan. Beraber geldik abi. Ama şey o. Amerikalı abi işte biliyor her şeyi. Bug'ı çıkarıyor. Ama Aynen seviyor diyor işte abi. aramıştı Ama ama. yabızeo. Ama Yabızeo. Yabizeo. Yabuseo. Üç ne demek Kore'de? Ne? Üç. Semyon. Abiseo, Sameo,
Neyse bu çok yani Kenyalı için çok enteresan bir şey. Oğlum herkesi içinde. Ha, tamam. Bence gayet normal ya ben. Ya hatta Old Boy diye bir film var, Kore filmi. Orada Çok güzel film. geçen hatta tekrar izledik. Çok Amerikalılar yapmaya çalıştı ama Olmadı abi. Olmaz abi. Amerika'ya soracağım. Biz filmlerde, Amerika'ya soruyorum yani. evet, Hadi bak. Direkt. Nuriye değil Amerika. Trump. Biz filmlerde görüyoruz ya Amerika abi. Büyüklere saygısız. Hani mesela Evet abi ya. abi 30 yaşında büyük adama Ahmet diyor. Ahmet demiyor da işte Mike diyor. Johnny diyor, anladın mı? Ulan yani sir ya da ne bileyim abi nasılsınız falan yok ya. Büyüklere saygısız mı? Doğru. Aynı zamanda Yanlış. yanlış. Ha. Hayır, şöyle bir olay var. Amerika'da genellikle insanlar birbirlerine hani abi, amca, teyze, elti bilmem ne gibi böyle ayrımlar yok. İnsanlar birbirleri ismiyle hitap ediyor. Hatta bazen belli bir yaşa geldikten sonra annene babana bile mother, father demiyorsun. Allah Allah. İsimleriyle hitap ediyorsun. Saygı söylediğin bir kelimeyle de olmaz aynı zamanda. Yaptığın bir hareketle olur. O yüzden saygısızlık açısından düşünüyorum. Birey olarak kabul ettiğiniz için belki de. Kesinlikle öyle. Türkiye'ye bir sorum olacak. İkinci sana geliyor. Lütfen. Milli sporun yağlı güreş olması gibi bir algı var. Evet bunu konuşmuştuk daha önce. Milli spor tabii yağlı güreş. Doğru. Niye şaşırıyorsunuz oğlum? Doğru yani. Dinliyoruz. Doğru. Evet bunu Hiç şaşırmadım bu arada. Ha böyle bakıyorsunuz da sanki bambaşka Arabistan'da falan sanki böyle Türkiye'de yaşamıyorsunuz falan gibi bir durum var. Böyle bakıyorsunuz. Sebebi de şu. Söyle ya. Abi düşünüyorum çünkü mesela. Doğru böyle bir şey var. Böyle şey. Sana sormak istiyorum abi. Yağmur dansı diye bir şey var mı abi? Böyle hani böyle ateş etrafını topladı ya hiç yağmur yağmıyor, 2 yıldır yağmur yağmıyor falan gibi. Triplere gidip böyle o falan gibi böyle ayinler. Öyle bence var ya. Ha. Yanlış. Hadi be. Yıkıldım var şu an. Hayal kırıklığı. Hadi Oğlum be. Nairobi bayağı gökdelenler dolu şehir oğlum. Şimdi- Orada yağmur yağsın diye iş adamları ortaya çıkıp kravat takıp abi yağmur yağsın ya falan. Senin Ekincan gidiyor bir mixtape yapıyor ateş etrafı için. İşte kar için, yağmur için. Bu ne bileyim belki 150-200 hatta o değil ya. Çok çok daha Hadi be. eskiden olan şeylerdir. Hadi ya. Çünkü şu an yok yani. Yok abi. Yağmur yağıyor Onu- diyorsun yani. Onu yapan yok yani. Yağmur yağıyor zaten Vardır de. lan bence. Yağmur zaten yağıyorsa dansa gerek yok. Bence vardır lan. Trip hadi bir yağmur dansı yapalım falan. Şey diyor. Ahmet yak oğlum ateşi ya. Bir mangal da yaparız. Olmasını istiyor ya. Ne ya ben gerçekten istiyorum. Tamam şöyle. Bunu yapmak isterim ben ya. Biz yapalım mı şu an? Yapalım lan gelin abi. Nasıl yapacağız? Ya abi şöyle. Vay falan yapıyorsun abi böyle. Bir iki bir şey göster ne olur ya. Ekincan olsa Afrika'da hadi lan kırma beni gel lan. Eski günleri yad edelim. Ağır kitlerim sizinkileri valla. Hadi be abi. Hayal kırıklığı uğradı ya. Ne olur lan falan diye ya. Hani düğünde herkes utanır biri kaldırmaya çalışıyor. Gel vallahi ya. Hadi gel yap. O benim abi işte o benim. Kenya'da kabile kelimesi var ya. Bizim Swahilice dilimizde de kabile kelimesi kabile anlamına geliyor. Biz de kabile diyoruz yani aynı. Hem Türkçe hem İngilizce aynı. Ama biz kabile dediğimiz zaman şu bölgede oturan Konyalı, Trabzonlu, biz kabile dediğimiz bunu şey diyoruz. Ama burada kabile denildiğinde o aklına geliyor. Evet. Ama belgesel. Çok güzel Bak ama bunlar yapıyor. O belgeselleri bunlar yapıyor ya. Nereye sormam lazım? Şey- Evet. Abi niye? Amerikalılar suçlu. Bir kere bir tanesi bir mızrak atıp helikopterimizi düşürdü. Hadi be. Kenya'da böyle gerçekten yok mu kabile hayatı? Şimdi Masai diye bir kabilesi var, gibi. tamam mı? Masai kabilesi. Evet biliyorum çok en meşhuru. En Dünyanın meşhur, zaten. meşhur. Nereden biliyorsun? Oğlum Masai Editliyoruz diye sallıyor abi. Biliyorum tabii. Biliyorum Ya en bak, meşhuru oğlum, Muay Thai. Kore'de çok meşhur kabilesi. lan Masai. Masai kabilesi. Masai kabilesi Ha, de tamam. inanılmaz meşhur. Abi. Kenya'nın en güçlü kabilelerinden biri değil mi? Güçlü mü? Yok. Değil o zaman. Sallıyor. Sallıyorsun Vallahi. abi. Sus ya anlatsın. Abi Masai'dir ne bileyim şimdi Masai'ler saldırmasın bize. Tamam. Kabiledir falan böyle kabile hayatı yaşayan, doğada yaşayan insanlardan bahsediyorum. Nairobi'deki iş adamlardan bahsetmiyorum. Tamam. Fil eti ya da aslan eti yiyorlar mı? Yok. Onlar zaten inek ve şey falan besliyorlar. Hayvancılık yapıyorlar. Aa. İnek falan onu yiyor. Toynaklı olanlar Ama değil mi? şey Özlemiş. yapıyorlar, avlıyorlar. Neyi avlıyorlar? Yok işte o av mav yok abi. Nasıl yok abi? Belgeselde öyle izliyorsunuz ya. Artık bu belgeseller Kıllattılar. şey olsun diye bazı şeyler Kıllattılar. Masai kabilesi de orada. Masai kabilesi de buna alışkın. Geldiler, çekim yapacaklar. Öyle mi?
Para da alıyorlar zaten buna. Aa. Çekim yapalım beyler. Kıyafet değiştiriyorlar. Hadi be! Gerçekten. Boyalar falan. Bak telefonlar kenara. Ece bak Kıyafet- açıklama Abi bunları. ya, şu an gerçek mi? Ciddi misin? Emin misin? Vallahi Bana yanlış bir gerçekten şey söylüyorum. bahsetme. Gerçekten Bak dava yemeyelim National Geographic'ten. gerçek söylüyorum. Hayal kırıklığına uğradın. Yani nasıl? Şimdi iPhone falan kullanıyor. Aynen. Geldi Bak abi, şu- çekim yapacağız kabileler. Abi ya yine geldik, ekmek parası falan deyip kabile kıyafeti değiştirip ateş dansı ediyorlar. Evet bunu yapanlar var. Hatta Çok hem de nasıl. yeşil ekranın arkasında yapıyorlar. Oradan biri fil sesi çıkarıyor. Oğlum sen Bak, ne? bunlar- Sen çok iyi şey yapıyorsun. Oğlum sen niye moralin bu? Ya benim için çok büyük hayallerdi bunlar. Evet neyse güzel şeymiş. Ben de şok kavradım şimdi. Yapacak bir şey yok. Dünya gelişiyor evet Bak yani. seni götüreceğim. Orada kabile hayatını yaşatacağım. Tamam mı? Beyler gidiyoruz Kenya'ya. Tamam mı? Sen de ekini ama. Bak yok hepimiz ateş yakacağız. Etrafında dans. Tamam lan. Amerikalıların başka ülkeler hakkında pek bir bilgisi yoktu. Sadece Amerika'yı bilirlermiş. Evet öyle hatta video var. Biliyor musun? Evet. U ile başlayan ülkeyi soruyorlar Amerikalılara. Amerika'nın zaten başlangıcı United States of America. Amerika. Evet. Yani U ile başlıyor. Ve herkes şey diyor. Uruguay. Utah. Utah falan diyorlar evet. Evet ya. evet. Utah. Böyle umbrella falan. Ya öyle bir ön yargı var. Amerikalılar cahildir falan. Şimdi şöyle bir şey. Doğru. Salak var mı? Değil. Ama benim o dışımda, anlamda değil. benim dışımda Sen olanlar. hariç. anladın mı? Çok canım. Evet. Hayır, aynı zamanda yanlış. Tabii ise niye bana soruyorsun Allah? Ne olan Cahil yani? tarafları var ama her ülkede olduğu gibi yani adamlara soruyorsun evet çok böyle saçma bir soru. Ben de bu arada izledim videoyu. Ama aynı zamanda kameranın önünde siz bir dayıyı izlediniz mi? Adam öyle hece, heve, Evet. zeleve böyle 10 Evet, saniye heyecan takılıyor. var. Anladın mı? Öyle bir heyecan da var. Ben geçen Bekçan'ın videosu gördüm de anayasada yer çekim kanunu kaldırılacakmış. Ne bileyim, Evet adamlar ne diyor? millet bence kaldırılmaz. Ben tam Güney Kore hakkında sorayım bir tane. Amerikalıların Kore'de çok sevildiği doğru mu? Yani doğru ama bir de senden duyuyorum. Orta. Doğru da var, yanlış da var. Şimdi şöyle, yani bizim 90'larda, Kore'deki 90'larda bir Amerika hayranlığı her zaman vardı. Hatta 50'lerden beri var. Çünkü Çok pardon, ekliyorum bu arada. Bu da araştırdığım bilgilerden biri. Hatta Korelilerin unofficial, yani belli şey kaydı olmadığı İngilizce isimleri olurmuş. Hani James, işte Dean, geleceğim ona da. James Dean. Şimdi şöyle, Güney Kore'de 50'lerden beri, Kore Savaşı'ndan beri Amerika hayranları yani var. Maalesef de demeyeceğim, var. Çünkü o zamanlar fakirlere işte yemek dağıtan bilmem ne Amerikan askerler olmuş. Ondan sonra işte 80-90'larda abi cinler, işte uzak doğuya o kültürler, batı kültürler gelmeye başlayınca bir Amerika hayranlığı başladı. Korelilerin ismine de İngilizce ismin koymasının sebebi şu. İngilizce, bunu kabul etmeliyiz ki dünyada çok global bir dil ya. Abi benim gerçek ismim Changyap. Kimse diyemiyor abi. Mesela Chubby ama sen onu Chubby. Türkiye'ye gelince galiba Chubby Evet. yapsın. Ya çünkü abi soruyorlar, what's your name falan filan, Changyap diyorum. China mı falan. Aynen doğru. İnsanın siniri bozuluyor yani. Yani aynen. Çok haklı ya adam. Bana bir soru sorun artık ya. Ben sana soracağım zaten. Sor abi. Türkler Türkçe dışında başka diller konuşamıyorlarmış. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. 시간과 맞다르네. 반갑습니다. Gibi. Kol gibi. Salladı bu arada Korece. Sıkıyoruz tabii ki yani. Bir kere soru inanılmaz yanlış. Tamam. İnanılmaz yanlış çünkü yurt dışında da yaşayan Türkler var yani. Uygun diller var, uymayan diller var. Yani Korece mesela garip bir dil. Fransızca bizim gırtlak yapımıza biraz Bu daha arada garip bir dil. Türk'te öyle bir Korece öğreniyorlar ki haberin olmaz. Öğrenmek, bak ya bu hani şey telaffuzdan bahsediyorum. Pronunciation. Evet. Zamanla gelişen bir şey ve bunu yapabiliyorsun yani. Ben İspanyolca eğitimi gördüm, Fransızca eğitimi gördüm. Şimdi İtalyanca'ya başlıyorum abi. Başka var mı abi soru? Sor var. Var lan Oğlum hadi evet. Kim soruyor? Ben soruyorum Chubby'ye. Buyurun. Şimdi hani sizde bir gün bir yemek yemiştik ailenle birlikte, ben de orada dahildim, siz bunu bilmiyorsunuz. Eski dönemlerden bir tanesinde. Abi yemekte inanılmaz acıydı ve her şey acıydı. Neden hepsi acı? Ya bunu anlamıyorum. Mesela, Doğru. Mesela çorba edeceğiz Çabi'yle. Abi bu biberi böyle boşaltıyorsun. Abi acı sos var mı ya? Var, dip sos var mı? Onu da çağır biliyorsun ya. Eşek gibi acı yiyorsun ve gayet iyisin yani. Ben bunu anlamıyorum. Ben o kadar acı yesem akşam tuvalette böyle takılıyorum saatlerce yani. Abi bilmiyorum neden öyle ama Koreliler acıyı seviyor. Tabii ki sevmeyen Koreliler de Çok var. acı abi. Ama ben acıya bayılırım. Babam da bayılır acıya.
Abi benim vücudumu ısıtıyor. Anladın mı acı? Hoşuma gidiyor o şey. Bir de tuvalette sıkıntı yaşamıyoruz. Belki de küçükken beri alıştığım bir şey. Olabilir. Belki de orada kas yaptım. Isot falan döküyordun ya böyle abi. Evet abi ben hayvan gibi acı severim. Abi böyle Vay böyle yani. pul biber Ama dökülür Ama mü isot ya? güzel ha. Basur Ay, kası. çok- Sana geliyor Çabi soru. Buyurun. Kore'de kadınların istediği kadar kısa şort giyip bunun normal karşılanıp fakat göğüs dekoltesinin biraz bile olmasının sıkıntı olduğu doğru mu? Vay be. Bu arada bir şey diyeceğim. Hakikaten çok güzel araştırmışsın. Yani Bunu da abi yani Louis. böyle bir soru hayal etmedim. Louis'e ben 5 yıldız verdim. Gerçekten sen mi araştırıyorsun bunları? Doğru söylüyorsun. Gülce sen mi yardımcı oluyorsun? Gülcez kesin sen yaptın ya, kesin. Ben de aptal salak sorular soruyorum ya. Neden bu kadar acı falan filan. Allah Allah. Sorulara bak abi. ama çok iyi ya. Texas'ta insan birbirini vuruyor bu. Herkes fast food bağımlısı mı? Hamburger milli yemeğiniz mi? Abi yağmur dansı var mı? Kadınlar, Kore'de kadınlar kısa etek ya da kısa şortları çok giyerler. Ama göğüs dekoltesi daha şey bir şey. Ha böyle ayıp gibi mi karşılanıyor? Gibi. Yani burada mesela kısa etek biraz daha abi yani çok kısa bu da falan derler ya. Kore'de mesela kısa etek, kısa şort falan çok fazla şey değil. Sıkıntı, ayıp değil. Ama göğüs dekoltesini çok büyük şey yapanlar, giyenler Kore'de ayıp. Maşallah kamyon markası var mı? Ha o çok güzel soru. Ne o? Maşallah. Maşallah kamyon markası. Harbi var mı böyle bir şey? Öyle bir kamyon markası mı var? Yok ama nazar değmesin diye var. Çok iyi var. Abi, Var mı? Şöyle Yok canım. ben bunu bak Güzel soru bence. Bravo ya. Değil mi? Çok iyi soru ya. Çok iyi soru. kamyonlarda hep maşallah yazılır. Evet. Evet. Ama işte yurt dışından o kamyon gören insanlar işte Mercedes maşallah Renault maşallah diye bir marka var o da Türkiye'de. Evet abi böyle bir etki var ya. Yani böyle bir marka yok tabii ki. Bir Ben tane ben- kurabiliriz seninle. Abi, İkimiz değil bir mi? şey yapabiliriz. Kamyon yazısı diye bir büyük olay var ya. Ama Evet. bizde de var yani. Kamyon o edebiyatı. Yazı edebiyat, değil, edebiyat değil abi. Doğru. Çok iyi değil mi? Wolverine Evet var ya. arkadaşlar. Bol abone olmayı unutmayınız. Beğenip basmayı. Wolverine var ya. Paylaşmayı. abi. Hani böyle Zile bir tane basmayı filmde unutmayınız. bir bölümünde ormanda böyle artık mutant olmaktan vazgeçmiş odun falan kesiyordu hani böyle. Aynen. Paylaş. O tarz insanlar var mı? Pick-up'ı işte böyle oduncu gömleği. Hayneyi oduncu sevindirmeyi de falan. unutmayınız. Kanalıma da. Var abi. Hatta JJ'ye de bunlara ne şey deniyor biliyor musun? Lumberjack. Louis, JJ'yi, O mu Ekincan'ı Aynen. beni takip edin Lumberjack Instagram'dan. markası da oradan geliyor. Hadi lan. High Native indir beni de Oha. bul oradan. Yani Yaz- gir cevaplarım. aslında şu Aynen. senle ikimizin Biz yaptığı seviyoruz. şey bir Lumberjack Seviyoruz. imajıdır. Hadi be. Hatta No Shave November var, tamam mı? Evet. November hangi aydı lan? Amerika'da kızlar mı teklif ediyor gerçekten? Abi aslında kızlar teklif etmiyor ama bir erkek bir kızdan iltifat bir erkek bir kıza iltifat eder. Okey iltifat edebiliyor. Benim kalsın bir iki sorun var abi. Topluyoruz mu? Kaçıyoruz mu hemen ya?